Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Gen 4 kahraman rehberi sizlerle iyi seyirler. Şimdi abi Gen 4'e geldik. Gen 4'e geldiğimizde arkadaşlar yine her gende olduğu gibi 3 tane bizi mitik kahraman bekliyor. Bunlardan ilk başta piyade olanıyla başlayalım. İlk kahramanımız Ahmose. Bunu nasıl elde ediyoruz arkadaşlar? Bu arada Gen 4 oyunun 200. gününe doğru geliyor arkadaşlar. Hemen hemen öyle hatırlıyorum. Listemizde de öyle gözüküyor. 5-10 gün aşağıya da yukarı fark edebilir. Piyade kahramanı nasıl elde edebiliyoruz Serhat? Bu etkinliğe geliyor çağrı. Aynen PVS yani ve buz olarak, ödülü olarak geliyor hazırlık aşamalarında. aynen öyle. İkinci kahramanımız abi mızrakçıdan devam edeyim. Nerede bizim şeyimiz? Reyna'mız burada. Kahraman salonuna geliyor bu da. Oyun yani ya genel mitikte alıyoruz ya da parayla paketlerle aldığımız yere geliyor Evet ya arkadaşlar. da 15.000 elmas verip her bu kahraman sonuna geldiğinde 10 tane mitik parçasını alabiliyoruz. Üçüncü ve son kahramanımız arkadaşlar Line. Bu da Bu da Serhat. çarka geliyor. Bu da Çarkıfele'ye Bu da çarka geliyor. geliyor. Aynen bunu da elmasla elde edebiliyoruz. Şimdi her zamanki gibi kanalımızın büyük izleyici kitlesi olarak düşük yatırımlı arkadaşlar hangisini almalı? Sonra köpek balığı, daha sonra da balinaya geçeriz. Sonra da kahramanları detaylı incelemesini yaparız abi. Ya da önce saçma olur böyle yaparsak. Önce kahramanları inceleyelim bakalım neler yapıyorlarmış. Nerede kimisi arenada iyi, kimisi savaşta kötü falan. Bunları konuşalım. Daha sonra kim hangisini almalı onun kararını veririz, olur mu? Olur Bu tabii. sıralama daha mantıklı gibi. En önce piyademizden başlayalım abi. Arena yeteneklerine girmeyeceğim abi. Ben her zaman söylüyorum. Keşif ve arenayı ben çok önemsemiyorum. Bunu sana Yine sorayım. Sence merak eden arkadaşlar için söyleyeyim. Ahmose çok iyi bir tank kahramanı arenada. Yani Hector'dan falan ileriki genlerdeki çoğu piyadeden bile daha iyi arenada onu söyleyelim ama yani öncü olduğu için arenaya çok bir etkisi yok tabii. tamam. Ya arena kahramanları olarak şey Ahmose'ye iyi diyorsun. Doğru mudur? Evet, Ahmose iyi bir kahraman. Çok iyi Tamam. hasar tutuyor. İlk sefer yeteneğine geliyoruz arkadaşlar. Mızrakçı ve nişancı alınan hasar düşüşü %30. Alınan piyade hasar düşüşü %70'miş. İkinci yeteneği %100 hasar artışı ama dost piyadelere hasar artışı sağlıyor. Üçüncü yetenek ekstra hasar artışı %60. Yalnız yine piyadelerin saldırısına. Düşmanların aldığı hasarı arttırıyor %25. Bu da hedeflerin aldığı tüm hedeflerin aldığı Ya hasarı. Ahmose'nin üçüncü ve ikinci yeteneği çok iyi bir yetenek değil. Üçüncü yeteneği bayağı güzel. İlk yeteneği de çok güçlü ama onda da tur mantığı olduğu için çalışıp çalışmamasına bakıyoruz. Biraz savaşlarda etkisi kumar yani öyle diye. Yani evet biraz riskli diyebiliriz. Ama Tamam. iyi bir piyade hero'su onu söyleyebiliriz. Tamamdır. Özel donanımı ne veriyordu senin abi? Savunmada Ee, savunma Savunmada yaparken birlikte alıyor. aynen %15 birlik sağlığı veriyormuş. Tamamdır. İkinci kahramanımız Reyna'ya geçelim. Önce donanımını söyleyeyim. Bende açık olmadığı için gözükmüyor. Saldırıda öldürücülük veriyordu değil mi Serhat? Evet, evet, saldırıda Tamam. yani seferlerde rallilerde %15 öldürücülük Evet. veriyor 10 level yaparsak. Aynen öyle. Yeteneklerine geldim abi. Reyna'ya arena canavarı diyebilir miyiz abi? Bende yok. Reyna hakikaten arena canavarı ve yani şöyle diyeyim ya Gen 4'e kadar ki gelen kahramanları düşündüğünüzde elinize gelen en iyi arena kahramanı Reyna arkadaşlar. O kadar iyi arenada. Alan hasarı var, hasar engelleme potansiyeli var. Bazı düz vuruşlardan kaçınma yeteneği var. Ve yeteneğini atarken de hasar alınamaz oluyor belli bir süre. O yüzden çok güçlü. Çok iyi. Arenada efsane zaten. Yani balina arkadaşlar bunu alınca çok rahatlıyorlar onu söyleyelim. Tamamdır. Sefer yeteneğine geldim. Arkadaşlar bu seferberliklere katılımcı olarak da kullanabiliyoruz. Normal saldırılarda hasar artışı %30. Bizim için gayet iyi. İkinci Burada yetenek. şeyi söyleyelim Çağrı Tabii. arkadaşlar. Onu yanlış biliyor bazı arkadaşlar. Arkadaşlar Jesse, Seoyun gibi kahramanlar tüm hasarı %25 arttırıyor. Reyna sadece normal saldırıların hasarını arttırıyor. Yeteneklerin hasarını arttırmıyor. O Evet. yüzden biz bunu yine de katılımcı olarak Jesse'den daha iyi demiyoruz. Ama yine de iyi. Ayıda vesaire yine ilerleyen genlerde de katılmak için kullanabileceğiniz bir kahraman. Teşekkürler. İkinci yeteneği yine kaçınma olasılığı artışı %20. Üçüncüsü ise %200 hasar arttırıyor. Mızrakçıların hasarını ama. Bu Ama da şey, bu da %25 %3 ihtimalle. şansı var. Ama iyi kestiliyor yani ben bayağı faydasını gördüm. Biraz kırık bu da. Evet. Reyna güçlü bir mızrakçı kahramanı o yüzden. Tamamdır. Son kahramanımız nişancımıza geçelim. Savunmada arkadaşlar %15 öldürücülük veriyor. Son seviyeye getirirseniz silahı.
Yeteneğine geliyorum. Arenada ne diyorsun Serhat? Arenada çok büyük bir etkisi yok. Etkisi şu, güzel etkisi. Yakındaki arenadaki diğer kahramanların hasarlarını vesaire arttırıyor. Yani arkada sizin bir Greg Alonso gibi başka bir nişancınız varsa yüksek seviyeli. Yanına line koyduğunuzda yani formasyonunuza line koyduğunuzda güzel bir etkisi oluyor arenaya. Ama tabii ki elinizde hem Alonso hem Greg full varsa gidip de arenaya line koymazsınız mesela. Veya tek bir tane intikalli giysiniz varsa atıyorum Greg'de giysiniz var. Onu arenada bufflamak için yanına line koyarsınız bu şekilde. Kendi başına arenaya çok bir etkisi yok ama alan hasarı yok zaten. Tamamdır. Şimdi sefer yeteneklerine gelelim. Hasarı %50 arttırıyor. %40 ihtimalle arkadaşlar tüm birliklere. İkinci yeteneği düşman hasarını %20 azaltıyor. Üçüncü yetenek ise istifleme, yani %5 saldırı istifliyor. Her 3 saldırıda bir. Nişancıların özellikle bence gayet değerli Ya bir savaş yetenek. turunu evet savaş turunu ne kadar uzatırsa yani piyadeniz ne kadar hasar tutarsa savaş ne kadar uzarsa sürekli o aşamada nişancılarınız mızraklarınız daha fazla hasar vuracak. Pardon nişancılarınız sadece daha fazla hasar vuracak. Bu çok güçlü bir yetenek oyunda o yüzden. Kesinlikle. Şimdi Çünkü abi, buna bir limit koymamışlar. %105 bile olabilir yani. aynen öyle ve savaşın sonuna kadar da devam etmesi de güzel. Hani süre sınırı da yok, şu kadar işler gibi de bir şeyimiz Evet, yok. evet. Şimdi ilk başta düşük yatırımlı oyunculara ya da hiç yatırım yapmayan oyuncular için söyleyelim. Line kaçınılmaz arkadaşlar. Line'ı almanız gerekiyor. Çünkü Çarkfelek kahramanı ve elmasla yükseltebiliyorsunuz. 5 yıldız yapılmasını genelde tavsiye ediyoruz Çarkfelek kahramanlarına. Ama elmasınız yetmiyorsa, oyuna hiçbir şekilde yatırım yapmıyorsanız, elmasları hatalı harcayırsanız 4 yıldız yapıp bırakabilirsiniz diye düşünüyorum ben Serhat. Ya bunu sadece şu şekilde yapabilirler. Ona da yine biraz yatırım gerekiyor nispeten. Düşük tamamen hiç yatırım yapmayan minimum yatırımcı oyuncunun yapması zor olur. Ya bir nebze orta yatırımcıya yakın arkadaşlar Line'a elmas yettiremedilerse o gende vesaire Line'ı tamamen atlayıp Gen 5'te mitik parçalarla Gwen alabilirler ama bunun için sağlam bir stoğunuz olması gerekiyor. Yoksa yine Line'ı almak zorundasınız arkadaşlar. Aynen öyle. Yani şu an Gen 4'te olduğumuz için buranın üstünden gittim ama dediğin gibi tamamen tercih meselesi. Şeye gelelim, mızrakçımıza gelelim, Reyna'ya. Şimdi şöyle, düşük yatırımlı bir oyuncu Reyna almaması gerektiğini ben kesinlikle düşünüyorum. Reyna'dan bence uzak durmalı. Şimdi 4 yıldız Ben yaptığında şu yetenek açılıyor. Bunun için ben 475 parça metiğin verilmesine biraz karşıyım. Ya düşük yatırımlı hesaptan bahsediyorum Serhat bu arada. Sıfır evet, evet yatırım ve ben de düşük yatırımdan bahsediyorum tamamen. düşük yatırımcı oyuncu almamalı dediğin gibi. Ancak şöyle bir senaryoda alabilirler. Hani Mia çarkında elmasları yetmemiştir. Fullleyememiştir. Yarım kalmıştır. Oyuna devam edemiyordur. Kahramanı geride kaldığı için. Belki o idareten Gen 6'ya kadar götürsün diye 4 yıldız alınabilir. Onun dışında arkadaşlar Mia fullünüz varsa çarktan aldıysanız Reyna almanızı önermiyoruz düşük yatırımcıları. Evet. Ahmose'ye geliyoruz. Ben açık konuşmak gerekirse hiçbir düşük yatırımlı hesapta Ahmose'yi bir yıldız bile görmek istemiyorum abi. Ya bana çok saçma geliyor. Bu bendeki 1,5 yılımız olmasının sebebi şeyden, etkinliklerden falan geliyor. Günlük ödüllerden ya. Bir de Günlük, anahtarla basıp almış olur. Gerçi yok Gen yok, o 6'ya geçmeniz Gen lazım. 6'ya geçmem lazım. Ufak tefek etkinliklerde falan geliyor. Yani bunu 4 yıldız yapmak, 5 yıldıza götürmek, düşük yatırımlı oyuncu için mitik basmak bence çok saçma. Çünkü Gen 5'te Hector gelecek ve Hector gerçekten çok değerli bir piyade kahramanı. Ya Ahmose normalde işte 60-40 formasyon için, balina oyuncular için olmazsa olmaz. Ama kesinlikle onlar için olmazsa olmaz. Şöyle de bir durum var. Bu arkadaşlar sadece Ahmose özelinde değil. Yani genel olarak sizin bir sonraki gende çarka gelen kahramanı almamanız lazım düşük yatırımcılar olarak. O kadar kısa süre kahraman kullanamazsınız. Sizin öyle bir lüksünüz yok ne yazık ki Aynen oyunda. öyle. Ya siz bir şeye yatırım yapıyorsanız arkadaşlar, o yatırımı uzun süreçte değerlendirmeniz gerekiyor. Ya şunu alıp fullledikten sonra, ki fulllemek de uzun sürecek. Diyelim ki ya da mitik bastınız. Bir gen sonra çok çok daha iyisi gelecek. Ve ben yetenek olarak da şey olarak da Ahmose'yi açıkçası çok beğenmiyorum. Hector daha iyi. Savaşta Hector daha iyi her türlü Kesinlikle evet. daha iyi olduğu için Ahmose'yi tavsiye etmiyorum. Peki orta yatırımlı, biraz daha yüksek yatırımlardan bahsedelim Serhat. Mesela VIP 12 değil de VIP 11, VIP 10'un sonunda olan, aylıkta ortalamanın üstü yatırım yapan arkadaşlardan bahsedelim. Şey değil de, şato değil de kule tutan arkadaşlardan bahsedelim. Ya yine şöyle diyelim o biraz oyuncuların oyun tarzıyla alakalı. Evet. Eğer arkadaşlar böyle çok güçlü eyaletlerde değillerse, taretlere lider olarak oturabiliyorlarsa bu orta yatırımcı hesaptaki arkadaşlarımız veya Yunus köpek balığı olmaya yakın arkadaşlarımız.
savunma yapıyorlarsa bu Gen 4'te Ahmose'yi en azından idare edecek derecede yapmaları gerekiyor. Ya da Flint'lerinin çok iyi derecede, Flint veya Logan'larının artık ne varsa ellerinde çok iyi derecede yükseltilmiş olması gerekiyor. Diğer türlü tarete oturup savunma yapmak çok zor çünkü. Evet. Onun dışında ben Ahmose almalarını böyle bir senaryo dışında ben yine de önermiyorum Çağrı. Ben de tavsiye etmiyorum yine. Ee, Şey için ama eğer saldırı odaklı ben tarete girip çıkacağım sürekli ralli açacağım. Eğer seferberlik açabilme potansiyeline sahip bir düzeydeyseniz eyaletinizde belki Reyna'ya yönelebilirsiniz. Ama bunun masrafını bilin arkadaşlar. Reyna'ya mitik parça basmak çünkü kahraman sonundan alabildiğiniz toplasanız 10 parça 20 parça elmasla. Ve ya sizin yatırım seviyenizde de parayla kahraman alamayacağınız için alabileceğiniz daha karlı şeyler var. Çok karlı olmuyor sizin için. Ama eğer böyle bir ikinci kahraman düşünceniz varsa Gen 4'te ve saldırı odaklı oyun seviyorsanız ben Reyna'yı daha çok öneririm. Öyle diyeyim. Tamam. Line zaten olmazsa olmaz. Line olmazsa olmaz ama dediğim gibi onun da iki senaryosu var. Yani normal çarktan alacakları için alabilirler. Diğer senaryo da şu. Yine aynı şekilde saldırı odaklı oynayan arkadaşlar bir sonraki ileriki genlerde saldırı odaklı silahı olan nişancıları çekmek için line'a atlayabilir ama atlamanız mantıklı değil çünkü line bireysel saldırıda da çok güçlü bir nişancı arkadaşlar. Ya almanız güzel olur her türlü. Şimdi köpek balığı hesabıyla geçtik. Balina hesaba geldiğimizde abi o üçünü de alıp 5 yıldız yapıp silahında 10 yapmak Yani mecbur o zorunda. yani Evet. olmuyor evet. Balina hesapları bak ne güzel bir cümlede bitirdik. Ya bir de Herhangi bir şey şey önemli yok. yani hani balina şey diyemiyor ne yazık ki. Eyaletin çok güçsüz olması lazım veya SVS için yardımcı olacak balinaları olması lazım. Diğer türlü en azından her gen gelen piyade kahramanını çekmediği sürece balinanın oyun oynaması imkansız. Onu Kesinlikle. mecburen çekmek durumundalar. Kesinlikle. Ve Gen 4 özelinde Reyna'yı da mecburen çekmek zorundalar. Çünkü saldırıda en azından seferberlikte Mia'dan daha iyi olduğu için ve istatistik her gende arttığı için yine onu da çekecekler. Line de zaten çarktan geliyor. O balina için sorun değil yani. Aynen öyle. Abi şimdi bir tane kahramanı şu kahraman Çark Fake'ten almanın maliyeti 800-900 bin elmas arası bir elmas arkadaşlar. Biraz da bir 70-80 tane de mitik basıyorsunuz. 5 yıldız yapmak için bu. Onu söyleyeyim size. Ondan sonra 4 yıldız yapmanın maliyeti de abi çarklarda biraz şanslıysanız 320-350 400 bine yakın bir neredeyse elmas harcıyorsunuz. Ya da işte 300 küsür bin harcarsınız. Sonra kalanla mitik basabilirsiniz. Abi kahraman salonuna gelen kahramanı 5 yıldız yapmak için Serhat yanlışım varsa düzelt beni. 25 bine yakın bir para gidiyor. Belki daha fazla değil mi? Sadece paket satın alarak 5 yıldız yapmaya Ya çalışırsa. bir de şey meselesi var. Bir de buradan paket alacak da kahramanı çekecek. Bir de buna silah da basacak Yok şu Çağrı an yani. sadece kahramanı konuşuyoruz abi. Ay, Değil mi? ya zaten çok işte her türlü aynen çok büyük bir para ediyor. Bir de mantıklı değil. Üstüne daha harcanacak Evet. kısmı da var yani. Onu da düşünmeleri lazım. Kesinlikle. Bu kadar bir para gidiyor arkadaşlar. Ekstra şunun girip şuradan silahını yükseltmek için de 10-12 bin lira gidiyor mu Serhat? Daha mı fazla gidiyor? Ee, Yani Şansa bağlı şeyden biraz değil mi Ayaz Servet? Ayaz Servet'te yaparlarsa gidiyor ama bir gende iki kahraman çekerlerse artık hani line'ı bir kenara koydum onu yaptılar da diğer tarafa geçerlerse üstüne her türlü kafadan 12 bin gidiyor zaten. Tek kahramana zaten o kadar gidiyor. 2 Evet, deyince evet. 2'ye katlanıyor işte. 24 3 kahraman sadece 36-40 bine yakın silahına para veriyorsunuz. Ya bunu zaten Yani en balina iyi oyuncular oynarsa veriyor. 10-30 bin. Aynen. Çok para yani. Yani sadece Ya, 3 kahramanı almasını geçtik arkadaş. Sadece 3 kahramana balina oyuncuların silahını 10 yapması 40 bine yakın para gidiyor neredeyse. Hani bunların biz maliyetlerini özellikle fiyat olarak söylüyorum ki hani oyuncular bunu bilerek oynasınlar abi. Paraları boşa gitmesin. bunu da söyleyelim biz minimum yatırımcılara. Demin dedik ki arkadaşlar etkinliklerden kahraman alıp bir sonraki gende o kahraman çarka gelecek. Bunu yapmayın diye. Çünkü çok kısa vade kullanıyorsunuz. Bir de zaten minimum yatırımcı arkadaşlar kahramanlara çok fazla silah da basamadığı için bir gende iki kahraman alıp ikisine birden silah basmanız sizi çok zorlayacağı için benim önerim zaten Çağrı senin de dediğin gibi belli bir kısmını elmasla alıp üstüne tamamlayamadıklarını mitikle basıp tek bir kahramanın silahına yönelmeleri. Birikimlerini de elmas veren etkinliklerde oynamaları. Dolayısıyla ben aslında minimum yatırımcıya benim görüşümdür. Sen ne dersin bilmiyorum. Hiçbir gende çark dışında başka bir kahraman önermiyorum. Ya tabii ama ileride bir yerde 1000 tane mitiği biriktikten sonra ileri bir yende kendine bir tane kahraman seçebilir. Biraz da Ayaz Servet biriktirirse iki Ya tabii kahramanı ki. bir yende oynayabilir rahatlıkla. Silahlarını yükseltebilir. Sonra yine bir birikim aşamasına girmek zorunda kalacak dediğin gibi.
Ama yani dediğim gibi Çağrı, bu anca şey olur, hani kahraman salonundaki kahramanı fullleyecek kadar birikmesi lazım. Çünkü etkinlikten çektiği kahraman bir sonraki genç arka düşeceği için çok kısa zamanda kullanmak için 1000 mitik harcamış oluyor. Mantıklı değil yani. Kesinlikle. Abi söylediğimiz atladığımız herhangi bir şey var mı? Burada Gen 4 kahramanları özelinde Ayı Avı'nda çok iyi, şurada burada çok iyi dediğimiz ya da atladığımız Şeyi, bir şey yoksa buyur. şeyi söyleyelim sadece. Aralarında tek saldırı heroes kahramanı silahından kaynaklı Reyna zaten. Arkadaşlar, siz Gen 8'de de Ayı'da Mia kullansanız Reyna'dan daha iyi. Bunu da bilin. Hani ben bir sonraki gendeki saldırı kahramanını aldım diye daha iyi bir performans beklemeyin. Ayı'da yetenekler olsun vesaire çok fazla etken değiştiği için sırf ben daha iyi vuracağım diye bunun için gidip Reyna almayın. Reyna sizin bireysel rallinizi güçlendirecek. Ayı'da size öyle bir katkı sağlamayacak. Aynen öyle. Ee, Söyleyeceğimiz bir şey kalmadı sanırım Çağrı. Kalmadı. Arkadaşlar merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağım. Aynı şekilde Discord'umuza katılıp oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer oyuna yeni başladıysanız şu an size anlattıklarımız gerçekten çok yabancı ve uzak kalıyorsa yine yorumlarda sorularınızı sorup ya da Discord'a gelip bizden daha iyi bir şekilde ve detaylı bir şekilde oyunu öğrenebilirsiniz. Serhat çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın.